Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sıfırdan KDE olarak bir anahtarlık nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağız. Öncelikle ben Adobe Illustrator ile çalışıyorum. Adobe Illustrator ile kreasyonumu yapacağım önce. Ne yapalım? Ahmet Can için bir anahtarlık yapalım. İsterseniz bu şekilde büyütebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz de bunu en son haline alıp buradan bu şekilde büyüttüğünüz zaman kendi formatında bir bozukluk olmaz. Bu şekilde büyütse sizin için daha iyi olur. Buradan yazının fontunu şimdi seçelim. Buradan bizim binlerce yazı fontumuz var. Bu yazı fontlardan bir tanesini seçelim. Uygun olabilecek bir şey olsun. Mesela şunu. Bak, Ahmet Can. Bunu alıyoruz ve arkadaşlar bu nesneyi önce vektör haline dönüştürüyoruz. Buradan doldur. Şimdi artık bu bir vektör haline döndü. Burada gördüğünüz gibi. Biraz şöyle yakınlaştırayım. Daha iyi görürsünüz. Şu an vektör haline döndü. Ve normalde tek bir yazı olduğu için zaten bunu tekrar birleştirmeme gerek yok. Ve ek bir şey yapıyorsanız bunu birleştirmeniz gerekiyor. Şu an bu zaten birleşik olduğu için, grup halinde olduğu için tekrar bir grup haline dönüştürmenize gerek yok. Ve bunu arkadaşlar dışarıya tekrar yaptıktan sonra çok zaten uzun sürmüyor. Kopyasını kaydet diyorum. Bir isim verelim. Ahmet Anahtarlık. Bunu arkadaşlar burası önemli. SVG olarak dışarıya atıyorum. SVG olarak dışarıya masa üstüme atıyorum. Tamam deseniz burada bir ayarlarda değişiklik yapmanız gerek yok. Direkt olarak tamam deyin. SVG olarak bunu anahtarlığım burada arkadaşlar. Ardından buradan Tinkercad uygulamasına giriyorum. İçe aktar diyorum. Bana bir dosya seçmemi öneriyor. Ve burada anahtarlığım burada zaten. Direkt bunu buraya atıyorum. Biraz hızlı anlatıyorum arkadaşlar. Videoda sıkılmayasınız diye. Buraya geldi. Öncelikle bunu küçültmem gerekiyor arkadaşlar. Büyük olarak geldi. Küçültmem gerekiyor. O yüzden burada zaten enini ve boyunu doğru orantılı olarak küçültmek için Shift tuşuyla bunu küçültmeniz gerekiyor. Shift tuşuna basıyorum. Mouse'umun sol tarafıyla bunu tutuyorum ve istediğim boyuta geçiyorum arkadaşlar. İşte benim istediğim boyut kaç? Biraz daha küçültelim. 47'ye 64 boyutuna geldi arkadaşlar. 47'ye 64 boyutuna geldi. İsterseniz burayı da ya şuradaki tuşla gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu istediğiniz şekilde oynatabiliyorsunuz. İsterseniz bunu mouse'unuzun sağ tuşuna basarak da bu şekilde oynatabilirsiniz arkadaşlar. Ara ara Tinkercad bunu yapıyor. Tinkercad uygulaması arkadaşlar ama sonradan geri geliyor. Yakınlaştırmak için mouse'un dönen tuşunu kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi bunun bir de yüksekliğini ayarlayalım. Yüksekliğini iki şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Öncelikle basıyorum. Şurada zaten bana yükseklik ayarını veriyor zaten arkadaşlar. Şu an ben bunu 4 milimde bırakıyorum. Biraz şöyle üstten bakın. Ve bunu Ctrl D ile arkadaşlar kopyasını alıyorum. Bakın 2 tane oldu. Ctrl D. Ctrl D ile
ikinci kopyasını alıyorum. Ve bunu arkadaşlar dolgu yapmam gerekiyor, etrafını doldurmam gerekiyor. O yüzden dış hatlar veriyorum. Biraz beklediği zaman zaten kendisi gelecek. Şu an dış hattını verdim. İçini boşalttı benim için. Ve ben bunun dış hattını biraz daha geniş yapıyorum ki diğer ismi onun üzerine koyabilirim. Şurada bir çıkıntı yaptı. Font gereği sorun değil. Bu şekilde yapalım. Güzel bir anahtarlık olacak bu şekilde. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bunun içini boşalttı. Bunun içini doldurmamız gerekiyor. Buradan bir tane kırmızı küre alıyorum. Kırmızı küreyi yine bunun yüksekliğini 4 milim vermiştik. 4 milime düşürüyorum. Pardon, şuradan yapmam gerekiyordu yüksekliğini. 4 milime düşürüyorum arkadaşlar. Yine aynı boyda olması için. Biraz da en boyun oranında biraz küçültüyorum. Bunun üstüne getiriyorum. Dışarı taşmamasına dikkat edin arkadaşlar. Biraz daha büyütüyorum. Yine üst taraftan da biraz daha büyütüyorum ki tam komplesini kapatabilelim. Şimdi bu tarafa doğru büyütüyorum. Şuradan hafif biraz taşar gibi oldu. Üstten bakalım. Biraz daha küçültüyorum. Evet, şu anda normalde komplesi kapanmış oldu. Biraz daha şuradan yapalım. Evet. Şu an evet. Yani milimetrik olarak her yerini kapatmış olduk. Kapandı mı kontrolümü yapıyorum. Kapanmış. Ardından arkadaşlar bunu şu tuşla birlik yapıyorum. Grup yapıyorum yani bunu. Bu artık şu an grup oldu. Gördüğünüz gibi içini doldurduk. Ve bunu da kopya yaptığımızda üzerine yerleştiriyorum. Şu şekilde bir bakalım. İkisi de aynı boyutta olduğu için tam üstte kaldı. O yüzden biz biraz kabartma istiyoruz. Kabartma istediğimiz için bunun yüksekliğini biraz daha yükselteceğiz. Bunu da 5 milim yapalım. 5 milim. Yani 1 milim diğerinden daha yüksek olacak. Biraz şöyle üstten bakalım. Yine bunu alıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde üstüne bırakıyorum. Yine şimdi çevirelim, bir kontrol edelim. Evet, yine çıkıntımız burada gördüğünüz gibi gelmiş. Ve bu anahtarlık için arkadaşlar bir adet, tabii anahtarla takabilmemiz için bir adet deliğe ihtiyacımız olacak. Buradan küremi alıyorum arkadaşlar. Delik olarak zaten görünüyor. Yine bu deliğimi ben yerleştirebileceğim şekilde genişliğini 4 milime indiriyorum arkadaşlar. Alıyorum buradan. Deliğimi yerleştireceğim. Nereye yerleştirelim? Kendimize çünkü bir yer bulmamız gerekiyor. Şu ikisinin ortasında yapabilirim. Şuraya da yapabilirim. Ama genelde hani isim aşağı doğru insin diye şuraya yerleştireceğim. Bir bakalım. İkisinin de birbirine temas etmemesi gerekiyor. O yüzden biraz ismi biraz aşağı alabilirim. Delik için yer açmak için. Evet, gayet de güzel oldu. Biraz daha deneyelim, ortalamaya çalışalım.
Çünkü ikisinin birbirine temas etmesini istemiyorum. Hani siz de bunlara dikkat ederseniz iyi olur. Hani çok fazla kenara almayın. Çünkü burası da iyiymiş. Tamam. Şurada biraz yer olsun ki arkadaşlar. Filament burayı kapatıp sağlam yapabilsin. Deliğimi oraya aldım. Deliğin herhangi bir boyutunda bir değişiklik yapmama gerek yok çünkü sadece delik açacak. Şimdi komplesini tutuyorum arkadaşlar. Mouse'umun sol tuşuyla komplesini tutuyorum. Burada yine birleştiriyorum. Birleştirici zaten burada gördüğünüz gibi deliğimizi açtık arkadaşlar. Deliğimizi açtıktan sonra herhangi bir renk vermek isterseniz verebilirsiniz. Ama ben şu an bu haliyle tek renk oldu bu. Normal Creality Cloud'un print uygulamasıyla şimdi biz bunu renklendireceğiz. O yüzden burada şimdi dışa aktar diyorum. Dışa STL olarak gönderiyorum arkadaşlar. STL olarak dışarı aktarıyorum. Burada görüyorsunuz. Şu an STL olarak dışarıya attı. Buradan öncelikle bir ismini değiştirelim arkadaşlar. Masa üstüne alalım. Ahmet Can Anahtarlık. Buradan da arkadaşlar daha önce açmış olduğum Cloud uygulamasının içine bırakıyorum. Burada geldi gördüğünüz gibi. Yine burada da mouse'umun sağ tuşuyla istediğim bir şekilde bakabiliyorum. Burada çok fazla bir değişiklik yapmayacağız bunun üzerinde. Zaten dediğim gibi şu an tek olarak geldi. Benim baskı cihazım zaten videolarımı izleyenler bilirler. Ben şu an Spark X i7 Color Combo'yu kullanıyorum arkadaşlar. O yüzden bu da zaten gördüğünüz gibi 4 rengim var. Daha önce ben renklerimi burayı ayarlamıştım. Şimdi boyama yapacağız arkadaşlar. 2 renk istiyorsak eğer tek renk istiyorsanız bu şekilde baskıya gönderebilirsiniz. Ama biz bunu 2 renk yapacağız. Bayağı bir çıkıntımız olacak. O yüzden seçiyorum. Buradan boya kısmına geliyorum arkadaşlar. Renkli boyama. Renkli boyama tuşuna basıyorum. Burada zaten renklerimize çıktı. Nereye hangi renk vereceğiz şimdi? Doldur bölümünü tuşluyorum. Buradan hangi renk yapmak istiyorsam alt tabakayı o renki seçiyorum. Mavi. Ben mavi yapmak istiyorum. Mavi seçiyorum. Şimdi direkt olarak buradan yaptığımız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar üst bölüm mavi oldu. Ama şunların işlerini de yapmak gerekiyor. Buradan tek tek arkadaşlar komplesinin içlerini boyuyorum. Ve yine dış tabakayı da boyuyorum. Komplesini. Dış tabakayı da ben mavi olsun istiyorum. Şuradan tutup çevirelim arkadaşlar. Komplesini buradan boyuyorum. Hatta deliğin içinde boyuyorum. Etrafını kontrol edelim, çevirelim. Boyamamızı yaptık arkadaşlar. Anahtarlarımız hazır şu an. Buradan anahtarlarımızın boyutunu tekrar istersek buradan bu şekliyle büyütüp küçültebiliyoruz. Yine biz bir bakalım. Burada biraz daha küçültmem gerekecek galiba. Evet. Ya bize bu boyu yeter. Hani çabuk çıkar en azından. Deneme amaçlı yaptığımız için. Şu an. Bir ön izlemeye bakalım. Ön izlememizde bu şekilde anahtarlarımızı çıkardı. Tabii şimdi burada zaten ön izleme yaptıktan sonra ne kadar süreceğini size gösteriyor. Yazım zamanı 11 dakika 49 saniyeymiş arkadaşlar. Kullanacağımız filamentin uzunluğu da 0,99 metre yani 1 metre diyebiliriz. Filamentin maliyeti de bize 0,06 kuruşmuş. Filamentin burada gramajı da toplamdaki gramajı da 2,97 grammış.
Şuraya anahtarımıza bakalım. Burada zaten küpümüzü hazırladı. Yine eğer devam etmek isterseniz hazırlık tuşuyla geriye dönüp buradan en boy oranını yükseltmek isterseniz, ki ben biraz daha bunu büyüteceğim. Şu haliyle yeterli. Tabi bu haliyle büyüttükten sonra tabi bunun şu an giden filament zaman komplesi değişmiş oldu. Tabi bunun bir de içini doldurmamız gerekiyor. Şu an arkadaşlar bu anahtarlık toplamda dolgu yoğunluğu %15 olarak görünüyor. Yani %15 bir anahtarlık yaptığınız zaman çok ya sağlam olur ama yine de biraz daha sağlamlaştırmak açısından benim nacizane tavsiyem %50 yapmanız. Hani %100 yaparsanız da çok daha sağlam olur. Çok güzel bir anahtarlık ortaya çıkar. Hani %50 ile şu an bir deneyelim bunu. Ön izlemeye tekrar dönelim. Burada zaten şu an nasıl bastığını, zaten nasıl olduğunu size gösteriyor. Alt tabakamız komple gri, pardon mavi. Üst tabakamızda gri olacak. Buradan zaten etap size nasıl yaptığını buradan zaten şu tuşla bunu görebilirsiniz. İlk başta komple mavi yapacakmış arkadaşlar. İçerisine küçük kareler yapacak. Eğer bu yoğunluğu artırmak isterseniz komplesini buradan %50 olan yoğunluğumuzu doldurarak bunu komple örebilirsiniz. Ama şu an %50 sanırım yeterli. Tekrar aşağı bir kontrol ediyorum. Alt tabakamızı gri yapmış. Biz onu da mavi yapalım isterseniz. Biraz daha belki zamandan tasarruf ederiz. Tekrar dönüyorum. Hazırlık diyorum. Boyama diyorum tekrar arkadaşlar. Buradan alt tarafını çeviriyorum ki evet yapmamışız. Bunu da maviye boyuyorum. Evet, şu an komplesi mavi oldu. Tekrar buradan büyütmeye geliyorum. Ön izlemeye geliyorum. Ön izlemeden tekrar bir kontrol ediyorum. Burada evet şu an 9 dakikaya düştü. 9 dakika 41 saniye. Ve filament de 0.94 metreye düştü. Yani 1 metre bile değil. Maliyeti de düştü. Gramajı da düşmüş oldu. Tekrar bir etap bakalım. Evet şu an sadece gördüğünüz gibi mavi dolduruyor. Zamandan kazanmış olduk. Çünkü alt tabaka için tekrar bir şey yapacaktı. Gri yapacaktı. Tekrar maviye dönecekti. Burada biraz zaman kaybediyoruz arkadaşlar ve tabii ona göre de atık filamenti biraz daha çoğalıyor. Bu haliyle tamam arkadaşlar. Şimdi yazıcıya göndermem gerekiyor. Yazıcıya gönder diyorum arkadaşlar. Burada zaten benim hemen kullandığım makine buradan zaten çıktı. İki renk olduğunu zaten buradan gösteriyor. Ama şuradan önce bir cihazımda bir ayar yapmam gerekiyor arkadaşlar. Önce bir cihazımda bir ayar yapacağım. Cihazıma geliyorum. Cihazım boşta. Şu an. Ayrıntılara geliyorum. Burada şu an gördüğünüz gibi boşta. Kamerası da zaten hemen bana gösterdi cihazın boşta olduğunu. Dikkat edin buna arkadaşlar. Eski yaptığınız baskıları üzerinde unutmayın. Ya kalıcı hasarlara yol açabilir. O yüzden önce makinenizi boşaltın ve makineyi evine gönderin. Yani kafası evinde olsun. Buradan sıcaklık değerimi ben şu andaki kullandığım benim filamentim PETG olduğu için PETG'nin tabakaya daha fazla ısı yapışması için PETG'de uygun olan sıcaklık değerini giriyorum arkadaşlar. 85 derece giriyorum yatak sıcaklığına. Filamenti de 270 dereceye alıyorum. Yani çok fazla bir ayar yapmıyorsunuz. Şu an makinem buna göre çalışmaya başladı. Tekrar ön izlememe geliyorum ve yazıcıya anahtarlığımı gönderiyorum. Bastırmaya başla. Bana burada bu uyarı veriyor. Baskı platformunda biraz önce söylediğimi söylüyor size. Hiçbir model olmadığından emin olun. Aksi takdirde başlangıçtan sonra cihaza ölümcül hasar verecektir diye bir uyarı veriyor. Tamam diyorum. Şu an
makinama gitti. Zaten şuradaki yine dediğim gibi hemen kamerasına döndü. Burada zaten kamerasından da bunu uygulama üzerinden de görebiliyorsunuz. Makinem şu an baskıya başladı. Videolar çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bu konuyla alakalı herhangi bir sorunuz varsa yorumlar bölümünden bana yazabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin. Kanalıma da abone olup destek verirseniz çok çok sevinirim. Herkese iyi günler dilerim.